Merhaba arkadaşlar. Bu kısa çalışmamızda EMCO PLC'nin yanına bağlı genişleme modüllerinden sıcaklık verisini okuma işleminin nasıl yapıldığını göreceğiz. Çok kısa bir videomuz olacak. Şu an gördüğünüz gibi projemizde bir adet EMCO PLC, 2 adet de genişleme modülü var. Her iki genişleme modülü 4'er girişli ve farklı sensörleri destekliyor. Şu an 2 adet PT100'ü iki farklı modülümüzün İlk girişlerine bağladım. Diğer girişlerimiz boş zaten ışığından belli. Sensör doğru tanımlandıysa öndeki LED ile bunu söylüyor. Eğer sensör bozuk veya hatalıysa LED gördüğünüz gibi bize bunun bilgisini veriyor. Tuning modundayken de yanıp sönüyor, ekstra bilgi olarak vereyim. Şimdi bu iki sensör verisi HMI'ımıza yansıttık gördüğünüz gibi. Diğerleri sensör koptu hatası veriyor 4 giriş her iki modülünde. Sensörü bağlamamamızdan dolayı. Sensörlerimizi ısıtırsak ekranda da sıcaklığın arttığını görüyoruz. Şimdi yazılım tarafına bakalım. Birkaç dakikada bu işlem nasıl yapılıyor birlikte görelim. Evet arkadaşlar, mevcut projemizi kapatalım. Yeni bir proje açalım. Bu proje üzerinde çok hızlı olarak amacımıza ulaşalım. Yeni diyorum. Projeme herhangi bir isim veriyorum. Mevcut projenin üzerine kaydettim. Önce PLC veya HMI yükleyebiliriz. PLC yükleyelim. Programımız kendini kapattı, açtı. Donanım yapılandırmasını yapmak için. Şöyle şurada. Hemen ilk iş bağlantı yöntemime gidiyorum. PLC'min bilgisayarımda ben Ethernet'le bağladığım için Ethernet seçiyorum ve tamam diyorum. İkinci yapacağım iş modüllerimi tanıtmak. I/O modülatörüne gidiyorum. Haberleşme ayarlarından, otomatik taranıdan PLC'me sorgulama yapıyorum ve yanındaki modülleri türünü bana söylüyor. 2 adet gördüğünüz gibi 4 analog girişli, 4 de transistör çıkışlı 2 adet modülümüz var diyor. Bu modülleri yapılandırmak için üzerine çift tıklıyoruz. Şu şekilde. Ve buradaki parametreleri amacımıza uygun yapılandırıyoruz. Fakat şu an sadece sıcaklık okuyacağımız için PT100 olarak belirliyorum. Şu an üzerindeki sensör PT100. Diğerlerini okumayacağım için boş bırakabilirim ya da PT100 alabilirim. Amacıma uygun sensör seçimini her iki modül için de buradan yapıyorum. Ben birinci girişime PT100 taktım. İlk modülümün. Tamam diyorum. İkinci modülümün de aynı şekilde ilk girişine PT100 taktığım için ona da tamam diyorum. Diğer modülleri girişleri ve parametreleri tanımlamadım. Şu an kullanmayacağım. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra tamam sekmesine, sağ alt köşedeki tamam sekmesine basmayı unutmuyoruz. Şimdi gidip tanımlamamızı doğru yaptık mı, okuyabiliyor muyuz diye bakalım. Şu alt tarafta bir bilgi ekranımız var. Bilgi ekranımıza sona ekle dedim. Analog input, kaç okuyacağımızı buradan bilmemiz gerekir. Bizim ilk modülümüzdeki analog inputumuzun adresi 120. İkincisi de 110. İkincisi de 120. Onar atlıyor. Hemen size nasıl okunduğunu, nasıl bulunduğunu göstereyim. I/O modülatörüne gidiyoruz. Modülümüzün üzerinde adreslerimiz yazıyor. Gördüğünüz gibi ilk genişleme modülümüzün analog girişinde adresi analog input 110. İkinci 111, 112, 113 diye gidiyor. Bir sonraki modül ise 120, 121, 122, 123 şeklinde. Aynı zamanda modülümüzün üzerine tıkladığımız zaman altta giriş çıkış sayıları ile ilgili bilgiyi de veriyor. Dijital modüllerimizin adresleri de üstünde yazıyor gördüğünüz gibi. Tekrar konumuza dönecek olursak tanımlamaları yaptık. Analog input 110 ilk modülümüzün analog girişi, analog input 120 de ikinci modülümüzün analog girişi. Projemi kaydediyorum, derliyorum ve PLC'me yüklüyorum. Şu an sadece gözlemleme yapacağım. İkinci aşamada bir karşılaştırma yapayım. Üçüncü aşamada da HMI'yi yansıtalım. Ne kadar kolay olduğunu görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi değerlerim geldi. 3 haneli geliyor. Word alanında saklanıyor. Bunu 10'a böleceğiz veya virgül koyacağız veya bu şekilde kullanacağız. Şu an bunun anlamı 24.5, 24.8 2 adet sensörümdeki değer. Eğer ben bunu bir işleme tabi tutacaksam bir karşılaştırma işlemi olduğunu kabul edelim. Adresimi yazıyorum. Analog input 110. İşte 280'den büyükse yani 28 dereceden büyükse elektrik akımını geçiriyorum. Bir de fiziksel çıkışta eşleştireyim. Y0 diyelim. Tekrar projemizi derleyip yükleyelim. Ve testimizi yapmış olalım. Hemen akabinde de HMI'ye taşıyalım değeri ve videomuzu bitirelim. Online hatamı çalıştırdım. Şu an sıcaklık 24.3 derece. Benim istediğim 28 derece. Sensörümü ısıtıyorum. Her ikisini de ısıtıyorum. Şu an göreceğiniz gibi burada da her ikisinin değeri de artacaktır. Ve bu
önerme gerçekleştiği anda çıkışım aktif olacaktır. Evet, 280'e yaklaştık. Çok az kaldı. Evet, şu an gördüğünüz gibi ladder tarafında bu girişleri kullanmış oldum. Şimdi gelelim bunu HMI tarafına taşımaya. Taşımanın birinci yöntemi PLC etiketi tanımlamak. PLC etiketi kısmına gidiyorum. Analog input kısmına gidiyorum. Buradan analog input 110'u buluyorum. Bir etiket ismi vereyim. Temp 0 dedim ama temp 0 diyelim şöyle. Birinci modül olduğunu belirtmek için önüne de 1 koyayım isterseniz kodlamasında. Diğer girişleri etiketlendirmiyorum şu an kullanmayacağım için. İkinci analog girişim ise ikinci modülün 0. girişiydi. Ona da 2 temp 0 ismini vermiş oldum. Artık PLC tarafında yapılabilecek bir şey kalmadı. Daha doğrusu haberleşme ayarlarını yapalım. Birlikte görelim onu da. HMI'ye çekmek istiyorsam projeme bir HMI ekliyorum şu şekilde. Yine donanım yapılandırması yapmak için programı kendini kapattı açtı. Şu an HMI ekranı geldi. Haberleşme ayarlarını yapayım. 485 üzerinden bağlayabilirim. Ethernet üzerinden bağlayabilirim. Şu an Ethernet üzerinden hazır projem zaten. Link bir projem demeyeyim. Bağlantım hazır. MQ marka diyorum. Bir PLC ile haberleşeceğim diyorum. Şuradaki en sondaki ikisi PLC. PLC'nin IP adresi 251 yani 192.168.0.251. Port numaram 3500 dikkat ediniz. Ekledim. Bu da geldi. Şimdi buradan etiketleri yükle dediğimde artık o hattaki etiketler de gelmiş olacak. Hemen bir komponent koyalım. S göster komponentinden 2 adet koyalım. Birincisi özellik listesinden okuma adresi temp 0'ı birinci modül. İkincisi de ikinci modülün temp 0'ını göstersin. Şu an 3 haneli gösterecektir bunlar. Eğer bunları ondalıklı göstermek istersek ilgili nesneleri seçiyoruz. Burada kesirli hanesini 1 yapıyoruz. Ekranda da etkisini gördüğünüz gibi artık ikisi de sıcaklık değerini noktalı olarak gösterecektir. PLC'mizi yükleyelim. Bir de küçük ayarımız kaldı. Pardon, PLC'mizde de aynı şekilde Ethernet'ten bağlıyız. Onun da adresi 192.168.0.250. PLC'mizinki 251'de. HMI'ninki 251. PLC tarafında bir ayarımız kaldı. PLC ayarlarına gidiyorum. Haberleşme ayarlarından Ethernet Modbus Lab özelliğimizi aktif etmemiz gerekecek. Çünkü Ethernet Modbus Ethernet üzerinden haberleşiyoruz. HMI tarafında da haberleşme portumuzu 3501 yazmıştık. O yüzden bunu aktif ettim. 3501 dedim. Şimdi her iki yazılımı da yüklersem, HMI'yi zaten yüklemiştim. PLC'yi de yüklersem artık haberleşmenin de gerçekleşmiş olduğunu ve değerlerimizi ondalıklı olarak ekranda görmemiz gerekir. Bakalım beraber. Evet, gördüğünüz gibi 24.2, 24.9 olarak ekranda yansımış oldu. Böylece birkaç dakika içerisinde analog modüldeki sıcaklık verilerin nasıl okuyacağını birlikte görmüş olduk. Umarım bu video çalışmalarınıza yardımcı olur. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.